Al Surat kızım. Gel bakalım yesin. Şimdi burada ye kızım ama Surat. Ama ondan alırsın onu ye. Az siz orada yiyin. Hırçım 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 hırçım. Hırçım hırçım hırçım. Hırçım hırçım. Minuş. 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 Alacağım oğlum. Alacağım. Topla. Var şimdi birazcık. Dur biraz alalım. Düşük kediye atalım birazcık. Sırık. Ya Sırık sen ne aksi bir kedisin ya vallahi ya. Sırık. Kes sırık. Bak. Ne yaptınız lan burada? Tüyler ne? Pamuk mu tüy mü? Pamuk galiba. Al. Bir haftadır zaten video çekmiyorum. Bu hastaydı. Durumu ağırdı. Toplam 6 gün kaldı klinikte. Şşşt. Sakin. Gürültü çıkarmayın. Alacağım yan tarafa sizi alacağım. Şuradakileri çıkardım. Bunları oraya alacağım. Diğerleri biraz gezsinler. Tekrar içeriye koyarım. Ne yaptın kızım? Çorba çok veririz. Bu arada bunun kardeşi öldü arkadaşlar. Bilginiz olsun. Nereden baksanız 13-14 gün falan olmuştur. Şöyle bir 8-9 gün klinikte kaldı. Ağzı yaralıydı ya. Biliyorsunuz bir kısmı yoktu. Sürekli tekrarlıyordu. Düzelmiyordu enfeksiyonu. Anlatmıştım. Burada birçok şey kullanmıştım ben. Maalesef aynı sorunlar orada da olmuş. Hayvan biraz da strese girdi ya. Yeri değişti. Onun da mutlaka etkisi olmuştur. O şekilde de yaşayamazdı. Bir gözü de kördü. Dediğim gibi üzerinden vakit geçti. Sizlere zaten öncesinde söylemedim. Ha söyleyeceğim, ha söylemeyeceğim derken araya sonradan bu hastalık girdi. Şöyle hemen kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Bal suratı birazdan anlatacağım. Onun durumu apayrı. Leon aniden çöktü. Muhtemelen bakteri de devreye girdi. Yani ikinci enfeksiyon da oldu. Çok büyük ihtimal ya herpes ya kalisivirüs. Bunların şundan birine takıldı bağışıklık. Demek ki biraz düştü. Bu aralar bu kızgınlık dönemindeydi. Son bir aydır bağırıp çağırıyordu. Ne olduysa ondan sonra oldu. Demek ki biraz kondisyonu düştü. Aniden çöktü hayvan. Dediğim gibi benim burada yapabileceğim çok bir şey yoktu. 1,5 gün falan kaldı arkadaşlar. Ağızdan beslemeye çalışıyordum. Biraz şu gördüğünüz çorbadan içiriyordum. Bu zaten şifa deposu. Yetiyor hayvanlara. Bunu en çok ben Venüs'e verdim. Ciğer çorbası da aslında verdim de Venüs'e. Venüs sanırım gizli yiyordu. Venüs'ün durumu da bir türlü söyleyemedim. Venüs'ün durumu da sıkıntılıydı. Tabii bunun gibi değildi arkadaşlar. Ben şimdi bunun durumunu size veterinere gitmeden birkaç saat önce hocaya şöyle bir 15 dakikalık 15 diyorum, ne zamandır video çekmiyorum ya, iyice mallaştım. 15 saniyelik falan bir görüntüsü var. O halini bir görün. Katı sümük akıyor arkadaşlar, sarı. Yeşil de aksa bu çok büyük ihtimal bakteri kaynaklı oluyor. Yani dediğim gibi sekonder enfeksiyon, bakteri ortaya çıkıyor. Aynı zamanda viral fazla belli etmiyor kendisini aslında. Daha çok şeffaf burundan sıvı akar. Dediğim gibi bakteri devreye girdiği zaman katı akar.
Tabii ben test yaptırmadım masraf fazla çıkmasın diye. Sonuçta aynı uygulamalar yapılacaktı. En fazla hastalığın ne olduğunu öğrenecektik. Şu an durumu iyi. Kliniğe de gittim. Oradan da videolar var. Bu videonun sonuna ekleyeceğim arkadaşlar. Şu an sadece ben size bir hafta içinde ne yaptık, ne ettik, ne oldu onları anlatıyorum. Hem izlenmeler düşük hem içimden gelmedi biliyorsunuz. Böyle zamanlarda çekmiyorum. Birkaç günde üst üste çekmeyince üşeniyorsunuz, hiç çekmiyorsunuz. Sizleri de tabii böyle kötü bir enerjiye, modunuzun düşmesine, üzülmenize sebebiyet vermemek için video çekmedim. Öyle düşüncelerim de var. Karışık yani. Çok fazla izlenmemiz yok ya. Onun da vermiş olduğu böyle bir mod düşüklüğü oluyor insanda. Ya diyorsun kime izlettireyim? İşte birkaç izleyicimiz var. Sağ olsun severek izliyorlar. Dur oğlum ayaklarını sokmuşsun içine girmişsin parçayım. Ha bu şerefsiz var ya şu. Geçenlerde kayboldu. Onun hastalığından önce. Kardeşi Leon hastalanmadan birkaç gün önceydi. Bu Leon Yargıç Efendi. O zaten sürekli uzaklaşıyor. Dün değil evvelsi gün yine gelmiş burada yatmış. Kameradan gördüm. Bir şeyler yemiş gitmiş. Koridor açık ya. Aralıkta bırakıyorum. Odalar kapalı. İçeride diğer kediler oluyor. Dışarıda olanlar da bilmeyenler için koridorda yatıyorlar. Ya da dışarıda geziyorlar. Karışık işte. Video bitsin şunları yan odaya alacağım. Minnoş aslında dışarıdaydı. Ona biraz önce orada küçük bir et parçası verdim kemikli. Şşt, sakin sakin. Şşt. Arada birbirlerine tırmanıyorlar. İşte bu kızgınlık dönemine girmiş ya. Erkek normalde dişi kedi arıyor. Yeni yeni olgunlaşıyor. 15 aylık falan vardır. Biliyorsunuz bunlar küçüklerdi, yavrulardı kardeşiyle birlikte. Birileri getirmiş buraya salmış. Hatırlıyorsunuzdur o videoları. Leon ve Pars geldiği zaman 35-40 günlük anca varlardı. Baktık büyüttük işte şimdi böyle bir duruma geldiler. Bunlar tabi biraz zarif kediler arkadaşlar. Minyonlar çok aşırı büyüyeceklerini zannetmiyorum. Bu kadar yani bakın. En fazla biraz daha kalınlaşırlar. Baksanıza şeyi hep çıkarmış damar yolunu. Önden iki ayrı açmışlar. Ben gittiğim zaman da arkadan açmıştık. Çok az bir şey böyle verdik. Sonradan yine patlatmış. Box'ın içinde veriliyordu. En azından şöyle bir 100 milim, 120 milim falan veriyorlar. Tek seferde. Çıkarıyor işte arkadaşlar. Rahat durmuyorlar. Çok huysuzlar, aksiler. O halde bile yerinde durmuyordu. Burnundan sümükler fışkırıyordu. İzotonik falan koyuyorlar ya. Pardon ne izotoniği ya? Serum fizyolojik. Biraz da burnuna damlatıyorlar. Bir 10 dakika falan da soğuk buhar. Box'ın içinde yapıyorlar. Etrafını kapatıyorlar. Soğuk buhar, nemli buhar gibi değil arkadaşlar. Sıcak buhar gibi değil. Hem daha sağlıklı hem hayvanı yakmıyor hem ciğerlere kadar iniyor ya. En derinlere kadar, bronşların en derin yerlerine kadar ilerliyor. Daha rahat yani açılıyor. Biraz daha konforlu oluyor. Lan salacağım salacağım. Sapıklar. Ya bunlar bir azıtmış görmeniz lazım. Şu var ya şu. Hilmi nerede? Şurada. Hilmi 3 yaşından büyük. Şu zıpır biliyorsunuz. Küçük yani. Bu yeni yeni olgunlaşıyor yaban. Bunlardan 1-2 ay büyük mü yaşıtlar mı? Vallahi hiç bilmiyorum. Lan dur çıkaracağım. Aşağıda bunun üstüne atlamış. Sürekli bunun üstüne atlıyordu. Videosu var. Hatta şimdi hemen koyayım tekrar devam edelim. Yaban. Gelmiş. Hilmi.
Anlayacağınız arkadaşlar yanındaki Herkül, o da hatta ufaktan bir kırgınlığı vardı. Bir gözü sulanıyordu. Ona da biraz ilaç falan verdim. Yani durumu genel anlamda iyi. Linda'nın ağzında sıkıntı vardı. Gülizar. Gülizar gelmiş. Gülizar da aynı şekilde. O da sürekli hastalanıyor. Kırgınlık var. Ona da ilaç milaç. O zaten ayakta atlatıyor. Bu hapşuruyordu. Buna sadece vitamin verdim arkadaşlar. 0,5 milim şurup. Polivit. Eczanelerde vardır, görmüşsünüzdür. Ondan alıyorum ben, biraz doygun ya. Sadece ondan verdim. Antibiyotik vermedim çünkü genel durumu iyi ya. Gereksiz yere vermeyelim. Ondan dolayı. Leon'un durumu ağırdı. Tek Leon'u yani gönderdim. Diğerlerini, Venüs'ü dediğim gibi burada tedavi etmeye çalıştım. Onun burnu çok hafif akıyordu ama tıkanıklık sadece vardı. Şeffaf bir akıntısı vardı. Porsuk mu var? Porsuk zaten dışarıdaydı. Bakın bir de bu yerdeki var ya, çorba içen Liliş. O çok hassas. Sürekli hastalanıyor. Burnu tıkanıyor. Sümüğü akıyor. Ona da bugün hariç ilacı kestim. O da o günden beri ilaç alıyordu. Bakın o bu odadaydı. Leon bu odadaydı. Bir de Venüs bu odadaydı. Şurada yatıyorlardı. Balsurat. Bir bakayım tuvaletin nasıl? Kız o ne öyle? Taş gibi. Şöyle bundan 2 saat önce buradaydım ben. Gittim kahvaltı yaptım. Niye gelmiştim? Yoğurt verdim arkadaşlar bazılarına. Antibiyotik alıyorlar ya. Aslında sürekli vermeniz lazım. Ben daha yeni veriyorum. Bir taraftan da takviye yapmanız lazım. Böyle probiyotiklerle veya ev yoğurdu olursa daha iyi olur. Ulan dökeceksin bir de. Ha, kızmış bu, ben şey sandım. Leon sandım. Öf. Leon diyorum. Bugün iyice mallaştım ya. Pars sandım. Pars şu sandım da sarı kızmış. Sarı kız demişken anlattım işte arkadaşlar. Maalesef çok fazla da videoyu uzatmak istemiyorum. Kardeşini kaybettik. Denedim, çok denedim. Yani aldım geldim, bakın bunları biliyorsunuz. Aşağıdan getirmiştim, bizim evin şöyle bir 200 metre altından getirmiştim. Sarı kız kurtuldu. Bakın sağlık durumu iyi. Sadece bunun da arkadaşlar bakın kısırlaştırılması gerekecek. Şu anda berduş kız sanırım kızgınlığa girmiş. Dün biraz ciğer verdim de marketten gelince. Görünmüyordu. Peşinde fırtına var. Hatta biraz önce izlediniz ya arkadaşlar. Onlar işte oralara toplanmışlar. Sanırım berduş kız var. Berduş kızdan dolayı oralardalar. Oranın altına mı girmiş, ne yapmışsa. Tamam lan, tamam oğlum, salacağız alışkın değil ya. Çok şeytan ya bu yaban var ya. Tam şeytan, patini sıkıştıracaksın oraya. Yabancım, tam adın gibisin ha. Nereden buldum sana taktım bu ismi ya? Şerefsizim, tam yaban ya. Vahşi zaten kaçıyor. Yemek vardı ya, o yüzden içeri girdi. Dışarıdalardı. Kal lan kal. Bütün gün dışarıdasınız. Hastalıktan yararlandınız. Buralardasınız. Venüs arkadaşlar biraz böyle stresteydi. Beslerken altına çişini yapıyordu. Şuraya hep ıslatıyordu. Ne bileyim, sanırım gizli biraz bir şeyler yiyordu. İlk 1-2 gün aslında bir şey yemediler. Ben bunlara yaş mama falan da almıştım. Bir geldim öyle duruyor, hatta kurumuştu. O günün akşamı bunu veterinere, dediğim gibi, kliniğe yolladım. Venüs burada kaldı. Sadece hapşuruyordu biliyorsunuz. Bu en son paylaştığım video muydu? Bir önceki miydi? Dedim ya, şifayı kapmışlar, hapşuruyor. Şöyle bir hafızanızı yoklayın. Aklınıza gelir hemen. Hatta şuradaydı. Ciğer pişirmiştim. Ciğer videosuydu, tamam. Hatta bakın o gün belirti başlamıştı. Sadece yalıyordu. Ciğeri yemiyordu. Şuranın üzerinde. Bakın bu da sapık. Heh.
Ya sapık diyorum, kusura bakmayın yani, böyle biraz argo ağzımdan çıkıyor. Anlayın yani ne demek istediğimi. Kızgınlık dönemindeler. Hayvan sonuçta. Ya erkekler de ayrı başımıza bela arkadaşlar. Bakın bu 3 yaşında onlar gibi hareketleri yok. Normalde babası çok baskın bir erkekti. Rahmetli Bahadır. Biliyorsunuz kaybettik. Şimdi oralara hiç girmeyelim. Ona çekmemiş. Biraz var. Bu da son zamanlarda fırsatını bulunca şey yapıyor da. Şuna bakın şuna. Güya hastalıktan çıkmış. Bir haftadır klinikte, görüyor musunuz? Sabah da aynısını yapıyordu Venüs'e. Ben Venüs'ü bu odaya koydum. Hadi lan. Anlayacağınız bunlar çok yaramazlar arkadaşlar. Hangi birini hangi odaya alacağım? Şaştım kaldım. Ona göre ayarlıyorum çünkü birbirlerinin üzerine atlıyorlar. Şu ikisini salarsam var ya, vay anam vay. Zaten sıkıntı, biliyorsunuz. Boncuk bunları dövüyor. Şu an Boncuk dışarıda. Ayaz Ağa yok. Ayaz Ağa'yı alamadım. Arada bir böyle geliyor, bir kayboluyor. Bazen alıyorum. Şu an burada yok. Dün buradaydı. Şunlara bak ya. Bunların aslında var ya, elimde olsa hepsini kısırlaştıracağım. Hepsini. Başımıza belalar. Her tarafa işiyorlar. Pis pis koku bırakıyorlar. Kendilerine zarar veriyorlar. Bölgeden uzaklaşıyorlar. Lanet olsun ya. Ama arkadaşlar dediğim gibi önceliğimiz tabii dişi kedileri kısırlaştırmak. Sizler sadece yardımcı olabilirseniz, üstlenirseniz bunları kısırlaştırabiliyoruz. Başka türlü maalesef burası küçük şehir olduğu için büyükşehir belediyesi değil. Yapmıyorlar. Karşılıklı değil yani, anlayacağınız. Ben götüreyim, kısırlaştırayım, tekrar alayım, geleyim. Maalesef öyle bir şey yok. Yaparız derler, alırlar ama size vermiyorlar. Öyle de bir yalan söylüyorlar. Kim bilir hayvana ne yapıyorlardır. Rahat dur. Heh, şimdi de bak Minnoş. Minnoş gelsin, ben seni dışarıya çıkarayım Minnoş. Sen gezecektin değil mi Minnoşcuğum? Gel Minnoş, Minnoş. Minnoş, Minnoş, Minnoş. Ha hatta Par sen de çık dışarı. Çabuk 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 çabuk. Sizlere karışmıyordu. Hadi. Hadi siz de. Hayda geldi. Sizlere karışmıyordu dedim, geldi. Oğlum bir şey yok, bir şey yok, hadi. Hadi dışarı git gez. Sen dur, sana karışıyor, sen dur. Ha, bu da gelmiş. Bağırma. Sakin ol. Bak üstün başın hep pislik, orada kalmışsın. Hayda. Ha bunu da salacaktı. Dur bakalım, dur, sarı kızı salacağız. Sarı kız gel. Sarı kız gel. Gel kurtaracağım seni. Geç, kardeşine de yapıyor, lanet olsun. En azından bu küçük biraz gitsin gelsin. Hadi bakalım hadi. Sen de yan odaya alacağım en son. İşte böyle sorunlar var arkadaşlar. Ayırıyorum bir taraftan. Neyse durun, birazdan videoyu bitireceğim. Şimdi hastalıkları anlattık galiba. Uzun zamandır video çekmiyorduk. Biraz da detaycıyım. O oldu, bu oldu, şu oldu derken bazen de daldan dala atlıyoruz. Videonun konusu biraz kayıyor. Bal suratı anlatacağım. O ayrı bir mesele dediğim gibi. Bunun da durumu iyi arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Linda'nın ağız kenarında aslında biraz böyle bir cep oluşmuş. Dediğim gibi ona şey verince kesildi. Antibiyotik hemen kesti. Bakın. Lan Hilmi! Katır kadarsın ya. Şunlarla baş edemiyorsun ya. Boncukla yaşıt ha bunlar. Bu, Edi, Boncuk. Üçü yaşıt. Erkeklerden yani. Bir taraftan da gözüm bunun üstünde olsun. Dökmesinler. Ben tabii kliniğe de bundan götürmüştüm arkadaşlar. 1-2 gün içti. Orada da çorba var. Onlar da çorba veriyorlar ama mama çorbası. Bunun gibi değil. O farklı, hazır paket. Daha rahat yiyorlar ya. Lan cinsi sapık. Hadi git dinlen. Birkaç gün daha kalsın, ondan sonra salacağım. Öyle şey yapıyor ama kırgınlık vardır onda. Evet, anlattık sanırım arkadaşlar. Şu an için
İlacı kestim bütün kedilerde. Buna belki birazdan veririm biraz. Belki bir gün, bilemediniz 2 gün daha şöyle küçük bir doz antibiyotik. Orada da amoksisilin veriliyordu ama o enjeksiyondu arkadaşlar. Bendeki tablet. Parçalara ayırıyorum. Küçük parçalar halinde. Günde bir kez genelde veriyorum da aslında 2 kez verilmesi lazım. Ben bazen bir tık dozu fazla veriyorum. Günde bir kez veriyorum o yüzden. Ya diyelim 500'lük amoksisilin mi var? 500 miligramlık. Şunu şuraya koyayım da. Çeyrek tablet veriyorum. Aslında çeyrek de fazla da. Kediniz küçükse çeyreğini de verebilirsiniz. Hah, Venüs gelmiş. Venüs! Venüs zaten hayata küsmüştü. Venüs var ya, Venüs. Ya bu ne arkadaş ya. Şşş. Sen bak aynısını biraz önce yabandan da yiyordun ha. Hadi. Ya gerekirse bunları oğlum, sen nasıl sakinsin, nasıl mütevazilik böyle ya. Kızsana şunlara. Niye kızmıyorsun? Seni bu odaya alayım. Çabuk. Çabuk. Hah. Tamam. Hayda. Şimdi de ya bunda ayağında sıkıntı var arkadaşlar. Bakın bal surat 2 aydır kayıp. Bakın görüyor musunuz? Ameliyat olmuş. Hastalıkları bitirdik. Mutlaka vardır da anlatmadığım şeyler. Neyse artık daha bu kadar yeter. Fazla uzamasın videomuz. Zaten uzun olacak da. Bakın bu da bal surat. Lastik kızın kızı. Lastik kız da şu. Önde giden. Son kalan yavrusu. İlk doğumuydu zaten. Bir tek bu hatırlıyorsanız hayatta kalmıştı. Maalesef hayvan talihsiz bir olayla karşılaşmış. Şu bize doğru dönük olan arka bacak var ya. Daha doğrusu kalça eklemi. Kızım dur. Sen atlayamazsın oraya. O yüzden salmıyorum seni. Kayıyor yani. Şu an fazla rahat hareket ettiremiyor. Basurat kızım. Ya sen ne kadar şanslısın Basurat. Yoksa şanssız mısın? Vallahi yaşamak deniliyorsa bu yaşadıklarımız bilmiyorum. Şans mı şanssızlık mı? Bakın tüyler çıkacak tabii. O bölgeler yavaş yavaş uzuyorlar. Bu bölge sağlıklı olan taraf. Bunun kalçası arkadaşlar tam göstereyim. Şuradan kırılmış. Çapraz. Ben ameliyat videolarını falan da izledim. Onlar da vardı klinikte. Gösterdiler. Lan eşek herif. Sen misin? Yaban. Sus. Sus, bir şey anlatıyorum. Allah'ım yarabbi ya. Çıldıracağım ya. Vallahi en sonunda çıldıracağım. Gürültüden, patırtıdan. Sen ayrı. O ayrı. Diğerleri ayrı. Boncuğu kısırlaştırdık, kurtulduk. Şunları da bir kısırlaştırsak. Bunların maliyeti biraz daha az oluyor. Erkek kedilerin. Tabi dediğim gibi arkadaşlar, öncelik bayağı bir dişi kedi var aslında buralarda. Birkaç tane parkın orada var. Hatice teyzenin hatta bakın kedileri var. Ne bileyim. Birkaç tane de onlardan kalan vardı. Burada var. Bakın bal surat kısır değil mesela. Fadik kısır değil. Berduş kız var. Kibar var. Bakın bu var karşıdaki. Hadi onları sona bırakabiliriz şunu. Daha sonraya, biraz küçük ya. Linda var. Linda da sona kalır. Bakın şu var. Şunu da kısırlaştırabiliriz. Liliş. Minnoş var. Bakın Venüs var. Bakın Venüs kızgınlık dönemine girebilir. Olgunlaşmış o bayağı. Gelişkin çünkü. Bu zaten girecek. Daha önceden girdi. Doğum yapmadı ama arkadaşlar. Şşt. Neyse şimdi buralara bir bitirelim. Şu hayvanın konusunu kapatayım. Videoyu sonlandıracağım. Bu arada Halit abinin de 4 tane bakın şunun gibi yavrusu vardı ya. Yavrusu diyorum, yavru kedileri. Onları da dün akşam kısırlaştırdılar. Aramıştı beni, söylemişti. Dedim kızgınlığa girsinler, öyle yapalım. Yapalım, kurtulalım dedi. Tamam dedim. Küçüklerdi ya, ben korkuyorum öyle hemen anestezi alsınlar istemiyorum diyorum. En azından bir kızgınlığa girsinler. Olgunluk belirtisi versin, daha sonradan kısırlaştırayım.
Ya şöyle az bir şey şurayı örteyim ya. Yapayım lanet olsun ya. Kulağımızı götürdüler. Lan Simbak kim gelmiş? Kızın. Ama hiç umrunda değil. Niye? Çünkü tanımıyorsun bile. Değil mi? Tanımıyorsun bile. Ya zavallı büyük ihtimal arkadaşlar. Ha, bu arada kedilerin durumu iyi, kısırlaştırıldılar. Bir tanesinin sadece burnu akıyor. Fotoğrafını atmışlardı. Umarım böyle stresten falan anestezi aldı ya. Onun etkisidir. Umarım bir sorun olmaz. Sağ salim teslim ederiz. Yarın veya diğer gün getirecekler. Tekrar yerine bırakacaklar. Diyelim ve buna geçelim Balsurat'a. Balsurat kız. Bunu kızlar bulmuş arkadaşlar. Sanırım 19-20 yaşlarında genç kızlar. Tabii ben de gencim arkadaşlar bu arada. Genç deyince kendimi böyle artık yaşlı hissediyorum da. Onlara göre yaşlı sayılırız ama doğru. Ben 40 yaşındayım. 20 yaşındaki bir insan bir benim kadar daha yaşayacak ki benim yaşıma gelsin. Seni var ya. Pataklayacağım şimdi ha yalan. Sabahtan beri dışarıdasınız oğlum kaç gündür ya. Biraz bekle. Güzel kızım. Ne yapıyorsun güzel? Ha güzel dur sana yine çorba vereceğim güzel. Dökmeyin ama tamam. Açık kalsın da bir taraftan bakayım karşıda çorba. Bunun bacağı, bacak diyorum kalçası kırıkmış. Nerede o ya? Ha burada. Biraz daha aşağıda cemevi var. Sanırım orada bir hanımefendiyi arıyorlar. Demek ki kedilerle arası var. Biliyorlar, tanıyorlar. Muhtemelen hayvan besliyordur gönüllü olarak. Vardır yani bir şeyler. Durumdan bahsediyorlar. O kadın da şu an bizim gittiğimiz kliniği arıyor. Daha doğrusu götürüyorlar oraya. Kediyi teslim ediyorlar. Hayvan ameliyat oluyor. Yaklaşık 2 ay oldu değil mi? 2 aydır oradaymış yani. Bakın 2 aydır bu kayıptı. Kıtık kızla birlikte kaybolmuştu. Şu köpek vakasını biliyorsunuz. Parkta güya o şişman kediyi köpek boğmuş falan diyorlardı ya. Tabii ben görmedim, bilmiyorum, şahit olmadım. Ben dedim bunları da mı köpek parçaladı bir şey oldu. Artık ne başına gelmiş bilmiyorum. Kaza mı oldu? Yüksekten mi düştü? Biri mi vurdu? Bir şey mi oldu? Motor mu çarptı? Araba mı çarptı? Yani bir şekilde ölmemiş görüyorsunuz. Sadece kalçasını kırmış. Neyse operasyonu yapmış. Şimdilik düzelmiş. Durumu bu şekilde. Leo'nun durumunu görmek için gittim ya. 2 gün mü, 2. gün mü, 3. gün mü neydi? Ben gittim. Arkamı bir döndüm. Ya baktım böyle bir ısrarlı miyavlamalar falan geliyor. Bu bana doğru bakıyor çok miyavlıyor. Aa dedim bu ne şok oldum. Balsurat. Yaklaştım iyice emin olmak için. Harbiden de o. Neyse o arada işte hocanın yanında başka bir asistan arkadaş var. O da veteriner hekim. Genç bir kardeşimiz. O gelince dedim bu benim kedim burada ne arıyor? İşte durumdan bahsetti. Dedi böyle böyle. Bu hayvan dedi budur 2 aydır burada. Kalçası kırıktı. Ameliyat yaptık falan filan. Uğruyorsun buralara biliyorsun. Desene kardeşim sizin oradan kedi aldım. Seninle bir bağlantısı var mı? Kalçası kırılmış. Hiç onlar da ayrı bir. Ne bileyim ya terelelliler ya. Herkes terelelli ya. Vallahi abi ne bileyim ya falan filan diyor. En azından duyduğun zaman söyle. Fotoğrafını at de böyle bir kedi geldi. Sana mı ait abi? Yani bir bilgin var mı? Kedin kayıp mı değil mi? Bu kadar ya. Zor bir şey değil. Neyse ki şans. Aslında veteriner hekim de uzak ha. Bayağı da klinik var. Tesadüf denk geliyor işte. Bakın görüyor musunuz? Başımıza gelenleri. Bir taraftan üzülüyorum, bir taraftan seviniyorum. Bir taraftan elimi vurmuyorum hayvana. Bu hasta ya buna vurmuştum. Diyorum fazla buna vurmayayım. Hayvanı da sevemedim öyle içime dert oldu. Dediğim gibi bir taraftan sevinciniz var. Bir taraftan maalesef üzüntünüz var. Evet video uzuyor arkadaşlar. Tabii bu hayvan hiç egzersiz yapmamış. Küçücük bir kafesin içinde kalmış. Birazdan izleyeceksiniz. Kafesi göreceksiniz. Bir tarafta aslında tuvalet var. Bir tarafta da delik mi vardı? O deliğin olduğu yerden sadece görüyorsunuz oradaki bölmeyi. Suyu oluyor işte maması oluyor. Diğer tarafta da genelde tuvaletler oluyor. Oraya giriyorlar yandan.
tuvaletlerini yapıyorlar. Tamam vereceğiz. Bu ne yapıyor? Bunun tabii birazcık daha iyi basması lazım, alışması lazım arkadaşlar. Şöyle şu kadar bir yer işte. Şurası kadar. Buradan birazcık daha büyüktür. Şu üzerine çıktığı yer kadar. Kalmış orada sürekli ne olmuş? Tamam ilk dönemler zaten koruma altında kalması lazım. Öyle bir alanda. Dur bakalım dökeceğiz kızıma. Kalması lazım sağlığı açısından. Bugün dilim arada böyle sürtüşüyor, pelte oluyor. Konuşamıyoruz. Kelimeleri yuvarlayamıyoruz. Acemilik var üzerimde. O yüzden arkadaşlar kasta zayıflık oluyor. Hayvan 2 aydır doğru düzgün yürümemiş. O bölgedeki kaslar tabii ki zayıflıyor. Kas kaybı oluyor. Çünkü dediğim gibi egzersiz yapmadığı için biraz da içgüdüsel olarak muhtemelen orada ağrı varmış gibi hissediyor. O yüzden ne yapıyor? Birazcık daha topallıyor. Yani muhtemelen şöyle bir ay daha zamanı var. Tabii ben 1 ay burada tutar mıyım bilmiyorum. Ben genel olarak söylüyorum. 1 ay sonra daha iyi olur yani. Onu demek istiyorum. Şimdilik tabii salmayacağım. Birazcık daha şöyle bir iyi yürümeye başlasın ondan sonra. Çünkü bu gidiyor. Bazen 1-2 gün gelmiyor. Arada uğruyor bir şeyler yiyip gidiyor. Bu da savunmasız bakın görüyor musunuz? 2 yaşlarına falan girecek mi bu? Yok ya ne 2 yaşı? 1,5 yaşında bu. Doğru ya. Şeyden ya 20 gün ya da 1 ay porsuk, yargıç, ziver biliyorsunuz ziveri. O yazın yaşadığımız talihsiz olaylar vardı ya kediler kayboldu. Yani zarar vereni biliyorsunuz görmedik. Deliliğimiz yok. Maalesef o kayboldu ortadan. Onlarla yaşıt sayılır işte. Yani genel anlamda tabii ki yaşıt. Aralarında 20 gün falan var. Onlar da tabii dediğim gibi şu an 1,5 yaşlarında falanlar. Bu da 1,5 yaşlarında falan. Yavaş yavaş salarız. O çünkü uzaklaşıyor ya. Şu anda öyle istediği yere zıplayamaz. Çevik değil yani. O çevikliğini geri kazanması gerekiyor. Evet. Yavaş yavaş toparlayalım arkadaşlar. Videoyu sollandıracağım çünkü. Son diyeceğime sol dedim. Sollandıracağım. Evet bir acı kaybımız var. Maalesef o kedi kusurluydu. Ki zaman da üzerinden geçti. Bir taraftan da öldü, kurtuldu o şekilde yaşayan. Yani yaşamak da sıkıntı, yaşamak da başlı başına bir sorun. Bir taraftan da biraz önce size anlattığım sorunlar var bu kızgınlık muhabbetleri. Elimi kolumu bağlamışlar. Hangi birini nasıl dışarı çıkaracağım akla karayı seçiyorum. Tamam dolduracağım yine dolduracağım. Şunları da yan tarafa alacağım videoyu bitirince. Şunu da veteriner kliniğinden aldım arkadaşlar. Normalde marketten alıyordum. 2 paket aldım. Hem de bir 20 lira falan markettekine göre uygun sayıda aldım. Bir bakalım kullanalım deneyelim. Hem taşımamış oldum. Leon'u getirdi ya. O arada 2 tane de bundan aldım. Marketteki 170'ti. Ben bunu 150'ye aldım. 150 lira saydı. 2 tane aldım. Hem taşımamış oldum. Arada böyle aslında bu taraflara uğrarsa bazen diyor çünkü ben cuma günleri diyor bu taraftan geçiyorum. İstersen diyor ne kadar alıyorsan sana getireyim. Olmadı öyle yaparız. Biraz alırız. Hem ben de taşımamış olurum. Bakacağız ya ne bileyim. Evet anlatacağım başka bir şey var mı? Yani şu an için çok ciddi bir şey yok arkadaşlar. En ciddisi buydu. Görüyorsunuz düzelmiş halini. Hastalık işte geldiği zaman moraliniz bozuluyor, modunuz düşüyor, iştahınız kesiliyor, kafanız karman çorban, sürekli düşüncelisiniz. Temizlik bir taraftan, hastalıklarla uğraşıyorsunuz bir taraftan, ilaçları bir taraftan, yedirmesi, içirmesi bir taraftan. Yani çok öyle tamam yedirme içirme olayları burada fazla olmadı da Leon'un biraz işte nefesi burun tıkalı ya sürekli sümük akıyor.
Ağzı da açık bir taraftan da o yüzden salya akıyor ağzından. Şeffaf salya. Başta hatta hoca diştir dedi. Dişten oluyor. Ben dedim hocam bu diş değildir. Diş dediğin her kedide var. Arka dişler zaten tartar oluyor işte. Dişlerini fırçalamıyor sonuçta hayvanlar insanlar gibi. Ki insanlar bile doğru düzgün biliyorsunuz diş fırçalamıyorlar. Hepsinin dişleri çürüyüp gidiyor. Ağrı oluyor değil mi genç yaşlarda? Kiminin ağzında diş kalmıyor. Dur kızım dur. Dur. Dökersin kızım. Neyse bakın karşıdaki hayvanın sağlık durumu iyi. Sağ salim aldık. Kalıcı etki olur mu? Bence mutlaka biraz olsun olacaktır. Belki iyi kaynamamıştır. Bakın görüyor musun? Arada sıçrıyor. Basmak istemiyor. Acısını çok yaşamış hayvan, ne yapsın? Zavallı. Kızım. Bal suratım kızım. Bal surat. Ya. Hayat böyle işte arkadaşlar. Ne zaman neyle karşılaşacağınızı bilemiyorsunuz. Bir hafta içinde başımıza gelenleri gördünüz. Stresliydim yani. Başım çok ağrıdı ya. İnanılmaz başım ağrıyordu. Onun stresi de ayrı. Yazık bakın. Leon mesela. Beni görünce öyle bir mutlu oldu ki. Orada moralde verince. Aradan 2-3 gün geçti, hemen böyle toparladı. O yüzden ben gittim zaten. Moral olsun diye. Sonradan öyle birden yemeğini daha iyi yemeye başladı. O çorbaları silip süpürdü. Birazdan izleyeceksiniz. Bu arada doğru ya. O video da var. Çok uzuyor. Bal surat kızım. Bal suratım. Kadere bak, kadere. Talihe bak. Bal surat kızım. Bal surat. Yavuşum burada ne yapıyorsun bal surat? Bal suratım. Elimi vurmayayım, tamam. Leon'a vurdum, hastalık var. Çorbanı içtin mi? Aferin, içmişsin kızım. Vay bal suratım vay. Oğluşum. Oğluşum. Bir bakalım. Oğluşum. Tamam, gelme o tarafa. Bak bal suratı da gördük. İyileşeceksin, tamam oğlum. Bu bakın şuradaki çorba var ya, beyazı. Onu ben getirdim. Evde yaptığımız çorbalar. O da hazır mamanın çorba versiyonu. Kendisi öyle. Yatıyor. Hasta hayvan. Ya ne yapayım arkadaşlar, moral olsun diye geldim. Sanırım bugün 3. gün mü? Ne? Öyle olması lazım. Çok kötü etkilendi ya. Zavallı. Moralimizi de bozdu. Yazık ya. Kız sen ne kadar çok miyavladın ya. Sen hiç susmuyorsun. Cadı seni. Cadı. Tatlış. Sen ne kadar güzelsin. Sen ne kadar güzel bir smokinsin. Kardeşlermiş. Anneleri de bu. Gitmiş. Bal surat kızım. Tamam kızım. Eve gideceğiz, tamam. Eve gideceğiz eve. Aferin Leon'uma. İyi güzel. Oo süper. Tamam oğlum. Aferin oğlum. Hadi biraz daha çorbadan iç. Geçecek oğlum, geçecek. En azından yemek yiyecek durumda bakın. Sümüğü çok akıyor. İnanılmaz. Suyun içine girdi. Biraz önce yine buhar falan tuttuk. 10 dakika. Geldim ya. Gelmem iyi oldu.
Vay seni pis boğaz seni. Lan. Geçecek oğlum geçecek. Aferin öyle yemek ye ki iyileşesin. Ne yapıyorsun lan? Ulan şeni. Şaftın kaymış Leon. Ama yemek yiyorsun. İyi güzel. Kız sus. Cadı seni. Cadı. Şu zavallıya bakın yazık ya. Ne olduğunu bilmiyorlar. Patisi yok. Biri getirmiş. Kim bilir ne başına geldi zavallının. Ne oldu sana? Kim yaptı? Çok tatlı ya. Çok sevimli. Kurt köpeği. Baksanıza o halde bile nasıl oyun oynuyor. Kendisini sevdirir. Ya ama sen çok cadısın ya. Sizin mamalarınız bitmiş. Tamam. Ben size mama ayarlayacağım, tamam. Ameliyattalar şu an. Burada biraz önce bir kedi vardı arkadaşlar. Çenesi kırık. Göstermedim bilerek. Moraliniz bozulmasın. Onu ameliyata aldılar. Şu an onunla uğraşıyorlar. Kızım. Bunun maması var bakın. Yavru kedi maması. Bunun yok. Bu yemiş. Bal suratcığım. Senin? Ha, varmış arkada. 12 var. Hocam bak gördün mü nasıl yiyor? Gel. Bak çorbasını bitirdi seninkini. Oh tamam. Benimkinin de bir kısmını bitirdi. Sonra oraya geçtim. Videosunu çektim. Çok iyi. Şeye gerek yok o zaman. Bir daha uğraştırmayalım. Damar yolunu falan bir daha uğraşma. Aynen. O yemek yemeye başlamış ya. Tabii çorba her gün koyarız 2 paket. Aynen. Benim çorba da zaten var.